Merhaba. Hiç kelimelerin yetersiz kaldığı bir bilgeliği, binlerce yıldır fısıldanan o gizemli yolu merak ettiniz mi? İşte bugün Tao Te Ching'in o zamana meydan okuyan derinliğine dalacağız. Birlikte hayatı anlamlandırmanın belki de en sade ama en güçlü yollarından birini keşfedeceğiz. Ve bakın, daha en başta nasıl bir bilmeceyle karşılıyor bizi. Yürünebilen bir yol, o yol değildir. Ne demek bu şimdi? Aslında en başından bize şunu söylüyor. Gerçek yol, yani Tao, öyle kelimelere sığdırabileceğin, haritalarla çizebileceğin bir şey değil. Kavramların, etiketlerin çok ötesinde. Aklınla değil, ancak kalbinle hissedebileceğin bir deneyim. Peki madem öyle, hadi gelin bu tarif edilemez olanı biraz olsun tarif etmeye çalışalım. Zaten Tao'nun bütün olayı, bütün doğası tam da bu tanımsızlığında saklı. O var olan her şeyin ama her şeyin o isimsiz, formsuz, mutlak kökeni. İşte burada Tao Te Ching, Tao'nun o ikili doğasını muhteşem bir şekilde ortaya koyuyor. Bir yanda isimsiz hali var. Düşünün, her şeyin doğduğu o saf potansiyel, evrenin o büyük sessizliği, o kaynak. Ama sonra bir de isimli hali var. İşte o zaman o potansiyel artık bir forma bürünüyor, gördüğümüz, dokunduğumuz her şeye dönüşüyor. Yani metnin kendi deyişiyle 10.000 şeyin annesi oluveriyor. Ve işte tam bu noktada o büyük bütünlüğü anlıyoruz. Hani hep ayırırız ya, ruhani olan, maddi olan, görünen, görünmeyen. İşte Tao diyor ki, bu aradaki duvarlar aslında yok. Hepsi aynı kaynaktan geliyor. Aynı özün farklı yüzleri sadece. İşte Tao Te Ching'in tam kalbindeki bu birlik anlayışı, varoluşa dair bildiğimiz bütün o ikilikleri şöyle bir sorgulamamıza neden oluyor. İyi de bu kadar formsuz, isimsiz dediğimiz Tao, bizim bu somut dünyamızda kendini nasıl gösteriyor? İşte cevap, ilk başta biraz tuhaf gelebilecek, sezgilerimize meydan okuyan bir yerde gizli, boşluğun o hayat veren gücünde. Bu fikrin tam merkezinde Wu diye bir kavram var. Şimdi biz bunu genelde hiçlik ya da boşluk diye çeviriyoruz ama aman dikkat, bu öyle bildiğimiz anlamda bir yokluk değil. Tam tersine her şeyin mümkün olduğu yaratıcı bir potansiyel. Bütün işlevselliğin, bütün varoluşun filizlendiği o verimli boşluk aslında. Ve Tao Te Ching'in güzelliği de burada zaten. Bu soyut fikri o kadar basit, o kadar dahiyane örneklerle anlatıyor ki, mesela diyor ki, bir tekerleği döndüren şey çubukları değil, ortasındaki o boşluktur. Ya da bir bardağa bardak yapan şey kili değil, içine su doldurduğun o boşluktur. Bir odayı yuva yapan da duvarlar değil, içinde yaşadığımız, hareket ettiğimiz o boş alandır. İşte o zaman anlıyorsunuz ki, asıl işlev, asıl amaç, var olan şeylerden çok, var olmayanın sunduğu o sonsuz potansiyelde saklı. Yani özetle metnin de dediği gibi ancak bir şeyin vu'su yani o boşluğu olduğunda hayatı olur. Yaşam dediğimiz şey dolunun ve boşun bu gizemli dansından başka bir şey değil aslında. Bütün mesele bu yaratıcı hiçliğin gücünü fark edebilmekte. Peki tamam, bu felsefeyi anladık diyelim. Bunu hayatına yansıtan o ideal insan yani bilge nasıl yaşar? Bilgenin o meşhur çabasız eylem ilkesini anlamak için en iyi yol ne mi? Doğanın en bilge öğretmenlerinden birine bakmak, suya. Evet, su gibi olmak. İşte bilgenin yaşam felsefesinin özü bu. Düşünsenize, su en alçak yerlere bile hiç tereddüt etmeden akar, girdiği her kabın şeklini alır, önüne çıkan her canlıyı besler ve asla ama asla direnmez. Kaba kuvvetle değil, sabırla, uyumla her zaman yolunu bulur. Bu karşıtlığı aslında hayatın her alanında görüyoruz değil mi? Şöyle bir düşünün. Fırtınada dimdik direnen o en kalın dallar kırılırken, rüzgarla birlikte eğilen o incecik dallar ayakta kalır. İşte Tao'nun bize öğrettiği de bu. Katılık, sertlik aslında bir yanılsama. Belki geçici bir üstünlük sağlar gibi görünür ama sonunda kırılmaya mahkumdur. Asıl kalıcı olan yumuşaklık ve esnekliktir. Çünkü onlar her koşula uyum sağlar. Yani gerçek güç direnmekte değil, akışa kendini bırakabilmektedir. Ve bu da bizi yine o derin, paradoksal ifadelere getiriyor. Teslimiyet mükemmelliği getirir. Ne kadar ilginç değil mi? Direnmeyi bırakıp akışa teslim olduğumuzda sadece mükemmelliğe ulaşmakla kalmıyoruz, tüm evrenin bilgeliğine bir kapı aralıyoruz. Neden? Çünkü artık bir şeyleri kontrol etmeye çalışmıyoruz. Sadece evrenin bir parçası oluyoruz o kadar. Peki, tüm bu anlattıklarımız, bu soyut bilgelik bizim günlük hayatımızda ne anlama geliyor? Nasıl uygulayacağız? İşte şimdi dikkatimizi dış dünyadaki o bitmek bilmeyen arayışlardan alıp içimizdeki o sessiz hazineye çevirme zamanı. Mesaj o kadar net ki gerçek zenginlik daha fazlasını biriktirmek değil, elindekinin yeterli olduğunu bilmektir.
Sürekli daha diye arzulama hali var ya, işte Tao'ya göre en büyük trajedi bu. Oysa basit bir hoşnutluk kendi içinde tükenmez bir hazine gibidir. Ve sonra Metin o kadar keskin sorular soruyor ki sanki doğrudan bizimle konuşuyor. Modern takıntılarımızı bir bir yüzümüze vuruyor. Gerçekten bir düşünelim. İtibar için bu telaş niye? Servet için bu bitmek bilmeyen endişe neden? Bu dışsal hedeflerin peşinde koştururken acaba asıl değerli olanı, yani içimizdeki o eşsiz hazineyi gözden kaçırıyor olabilir miyiz? Ve böylece Tao'nun o nihai bilgeliğiyle baş başa kalıyoruz. O kadar basit ama o kadar derin ki hayatın hazinesi ona sıkıca tutunanların elinden kayıp gidiyor. Ama onu bırakmayı bilenler, işte onlar kazanıyor. Belki de sürekli kontrol etmeye çalıştıkça kaçırdığımız o büyük hazine sadece ve sadece teslimiyette gizlidir. Ne dersiniz?